Bu arabada o motor mu varmış ya diyeceğiniz ortaklıkları sizler için derledik. Markalar arası ortaklık neredeyse otomotiv tarihi kadar eski bir şey. Günümüzde bu durum artık bize normal gelmeye başlasa da bu içeriğimizde biraz geçmişe giderek bünyesi dışından motorlar kullanan markalara ve modellere bir göz atmaya karar verdik. Ferrari motorlu bir SUV'den Porsche ruhu taşıyan bir İspanyol'a uzanan 10 araçlık listemize bir göz atalım. Her ne kadar Ferrari artık FCA grubunun bir parçası olmasa da iki firma arasındaki ortaklık devam ediyor. Mesela Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Şahlananıt'ın geliştirdiği bir motoru kullanıyor. Stelvio Quadrifoglio'nun kalbinde yatan 2.9 litrelik çift turbolu V6 tam 510 beygir gücünde. Ferrari tasarım motor sayesinde İtalyan SUV 3.8 saniyede 100 km/saate ulaşabiliyor ve bu sayede kategorisinin en hızlılarından birisi oluyor. Maksimum sürat ise 280 km/saatin üzerinde. Aston Martin'in büyük GT'si için ünlü V12 motorunu 8 silindirli bir üniteyle değiştirmesinin teklif bile edilmesi birkaç yıl önce gülünç bulunabilirdi. Ancak günümüzde işler çok değişti. Aston Martin ile Mercedes AMG birkaç sene önce motor tedariği konusunda anlaşmaya vardı. AMG imzalı ilk motor kendisini DB11'de gösterdi. Hacmi 4 litre olan çift turbolu V8 510 beygir güç üretebiliyor. 100 km/saat hıza ulaşma süresi ise yalnızca 4 saniye. Bu üniteyi AMG arması taşıyan birçok Mercedes modelinde de görmeniz mümkün. Birçok insanın gelmiş geçmiş en devrimsel otomobiller arasında gördüğü Citroen SM, 1970 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Vahşi tasarım ve yerden yüksekliğiyle adından söz ettiren Citroen SM'nin hala konuşulan bir diğer özelliği ise kaputu altında yatıyor. Maserati imzalı bir V6. Evet, Citroen'in nasıl Maserati motoru kullandığını sorgulamak oldukça doğal. 1968 ile 75 aralığında Fransız marka Maserati'nin sahibiydi. Bu yüzden SM, 170 beygir gücündeki 2.7 litrelik Maserati V6'sından besleniyor. Aslında bu ünite İtalyan markanın V8 motorlarından türetilmişti. Yani orijinalde bir V8 ama Citroen'de V6. Ford'la Volkswagen'in birleşeceğinin söylentilerinin çıktığı şu günlerde Alman üreticinin daha önce bir başka Amerikan firmayla çalıştığını hatırlamak lazım. Avrupa'da ve ülkemizde çok tutan ancak ABD'de kendisine fazla yer edinemeyen dizel motor için Dodge, Avenger modelinde Volkswagen'in 2 litre hacimli TDI ünitesine yer verdi. Aslında Mercedes'le sıkı fıkı olan Chrysler grubunda yer alan Dodge, dizel motor konusunda Volkswagen ile çalışmayı seçti. TDI motor ile Avrupa başarısını arttırmayı hedefleyen Amerikan marka 2 litrelik turbo motorundan 140 beygir güç ve iyi bir yakıt tüketimi elde ediyordu. 1980'lerde üretilen Lancia Tema, altyapısını Fiat Croma ve Saab 9000 ile paylaşan bir sıradan bir sedandı. Eğer yelpazeye V8 motor eklenmeseydi bu otomobil bence tozlu sayfalarda herhangi bir rafa karışırdı. V8 de öyle herhangi bir V8 değildi hani. Ferrari genleri taşıyordu. Tema motorunu Ferrari 308'den almıştı. 32 subaba ve 2.9 litre hacme sahip V8 crank mili ve çeşitli yerlerinde güncellemeler gördü. Buna karşın güç 240 beygirden 215'e indirilmişti. Önden çekişli Tema 0-100 km/saat hızlanmasını 7 saniyeden kısa sürede tamamlıyordu. McLaren 1990'ların başında F1'i geliştirirken bir güç ünitesine ihtiyaç duyuyordu. Honda ve Isuzu'yu değerlendiren İngiliz üretici sonunda güç ve hafifliği birlikte sunabilen BMW'de karar kıldı. BMW M departmanının başındaki isim Paul Roche, McLaren'ın 635 beygir gücündeki 6.1 litrelik V12'yi F1'e yerleştirmesinde yardımcı oldu. Maksimumumuz 385 km, 0-100 ise 3.2 saniye. Müthiş ortaklık. Fransız Renault ile Alman Mercedes'i daha önce de birçok kez duymuşsunuzdur yan yana. 4. nesil A serisinde de bir önceki jenerasyonunda olduğu gibi Fransız markanın motoru kullanılıyor. Daimler'le Renault, Nissan, Mitsubishi ortaklığının anlaşması 2018 A serisinin A180D paketinde 115 beygir güç, 260 Nm tork sunan 1.5 litre hacimli turbo dizel motorun kullanılmasını sağladı. Mitsubishi 1980'lerin sonunda Galant modeline heyecan katmak istiyordu. Japon üretici o zamanlar bağımsız bir modifikasyon firması olan AMG ile el sıkıştı ve ortaya 500 adetle sınırlı AMG motorlu Galantlar çıktı. AMG'nin elinden geçirdiği 4 silindirli 2 litre hacimli 4G63 kodlu motor yeni parçaların yardımıyla 8000 devir çevirmeye ve 170 beygir güç üretmeye başlamıştı. AMG imzalı Galantlar da önden çeker olmaya devam etti bu arada. Seat'ın 1984'te tanıttığı Ibiza, İspanyol markanın Fiat'la bağlarını kopardıktan sonra ürettiği ilk modellerden biriydi.
İthal dizayn imzalı tasarım ve Karmann'ın geliştirdiği karoser Porsche'nin elinin değdiği motor ile yürütülüyordu. Porsche, Martorell merkezli firmaya 1.2 ve 1.5 litre hacminde iki motor sunmuştu. Sırasıyla 62 ve 90 beygir üreten iki motor SXi versiyonuna kavuştu, onun da gücü 100 beygirdi. Daha sonra aileye sadece 55 gücünde 1.7 litre hacimli bir dizel de katıldı. Alman markanın tarihindeki en garip tasarıma sahip ve bu nedenle pek değer kazanmayan Porsche modellerinden birisi de 914'tü. Kompakt model 1970'lerin başında Volkswagen ile Porsche'nin ortak projesinin ürünüydü. 4 ve 6 silindirli motorlarla gelen 914'ün en çok sevilenleri ise 4 silindire sahipti. Porsche, çirkin ördeği için ABD'de hepsi Volkswagen temelli 3 farklı 4 silindirli motor sunuyordu. Evet, biz sadece 10 tanesini saydık ama bu tip kardeşliklerden daha çok var. Peki siz otomotivde yapılan bu tip ortaklıklardan geriye kalanları hatırlayabildiniz mi? Cevabınızı aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada videomuzu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir de zili açıyorsunuz. Hepinize iyi sürüşler.